arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kolay tığ işi kare motiften bebek patiğinin yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım bebek patiği 6-12 aylık bebekler için uygundur. Ve patiğin önlerden, yandan görünümü bu şekilde. İki farklı, hatta 3 farklı desen ortaya çıkacak. Modelin anlatımını yaparken anti-peeling özelliğe sahip bebe yünleri kullanacağım. Tığ numarası olarak ise 2.20 mm ile patiği öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden patiğin yapılışına başlayalım. Modelin kurulumuna sihirli halka yaparak başlayalım. 3 adet zincir, halkanın içerisine 2 tane ikili trabzan, fakat ikinci trabzanı yaparken bir sonraki renge geçiş yapacağız. Son 2 ilmeği birlikte kapattım. 2 adet zincir, halkanın içerisine mor ipi de alttan yürüterek 3 tane ikili trabzan yapalım. Fakat 3. trabzanı yaparken tekrar arkadan mor renge geçiş yapalım. 2 adet zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, üçüncüyü yaparken tekrar pembe renge geçiş yapacağız ve mor ile trabzanları yaparken pembe rengi de alttan yürütmeye devam ediyorum. Pembeyi tekrar arkadan alarak moru yürüteceğiz. 2 adet zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, ve 3. trabzanı yaparken arkadan tekrar mor rengi geçiş yapalım. Ve mor ile başladığımız için sihirli halkanın ipini sıkıştıralım. Bir zincir, burada ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine yarım trabzan yaparak sırayı tamamlayalım. Üç adet zincir, halkanın içerisine 2 tane ikili trabzan, bu arada pembe ipi alttan yürütmeye devam edeceğiz. Bir zincir, sonraki köşeye 3 trabzan. İkinci sıra oldukça önemli. Özellikle köşelerde trabzan sayılarına ve renk geçişlerine dikkat edelim. Ve 3. trabzanı yaparken tekrar arka taraftan pembe renge geçiş yapıyorum. 2 adet zincir, boşluğun içerisine 2 trabzan, mor ipi alttan yürütmeye devam ediyoruz. 3 trabzanın tepesine yan yana 3 trabzan,
Ve üçüncü köşeye pembe renk ile 2 trabzan. İkinci trabzanı yaparken tekrar mor renge geçiş yapacağız. Pembeyi alttan yürütmeye devam edeceğiz. 2 adet zincir, aynı boşluğun içerisine 3 trabzan, bir zincir, sonraki boşluğa 3 trabzan, üçüncüyü yaparken pembe rengi geçiş yapacağız. Ve renk geçişlerini yaparken daima arkadan yapıyoruz. 2 adet zincir, aynı boşluğun içerisine 2 trabzan, alttaki 3 trabzanın tepesine yan yana 3 trabzan, ve daima sıranın sonu ile sıranın başında aynı işlemi tekrar edeceğiz. Birinci köşeyi tamamlamak için boşluğun içerisine 2 trabzan ve ikinciyi yaparken mor renge geçiş yapalım. Bir zincir ve ilk zincirin tepesine yarım trabzan. Böylelikle ikinci sırayı bu şekilde tamamlamış olduk. 3 adet zincir, boşluğun içerisine 2 trabzan, diğer köşeye kadar pembeyi alttan yürütmeye devam edeceğiz. Bir zincir, sonraki bir zincir boşluğuna 3 trabzan, bir zincir, sonraki köşeye alt sıradaki işlemi tekrar edeceğiz. Mor ile 3 trabzan, üçüncü trabzanı yaparken pembe rengi geçiş yapacağız. 2 adet zincir, aynı boşluğun içerisine 2 trabzan, ve sonraki köşeye kadar alttaki trabzanların tepesine ikili trabzan, köşeye pembe renk ile 2 trabzan, ikinci trabzanı yaparken mor renge geçiş yapacağız. 2 zincir, aynı boşluğa altta olduğu gibi 3 adet trabzan yapacağız ve bir zincir ile boşluğa 3 trabzan. Yani bu kenarda yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar ederek sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Ve hangi rengi yapıyor isek diğer rengi alttan yürütmeyi unutmayalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son boşluğun içerisine 2 trabzan, ikinci trabzanı yaparken
Mor renge geçiş yapalım. Bir zincir ve ilk zincirin tepesine yarım trabzan. 3 adet zincir. Boşluğa 2 trabzan. Bir zincir. Pembe ipi alttan yürüterek kenarlardaki bir zincir boşluklarına 3 trabzan. Köşeye geldiğimiz zaman alt sıradaki işlemleri tekrar edeceğiz ve her sırada desen kendisini tekrar edecek. Karşılıklı üçgen alanlarda yan yana trabzan grupları yapıyoruz. Diğer karşılıklı üçgen alanda ise yan yana trabzanları yapacağız. Bu şekilde toplam 9 sıra olana kadar kareyi yükseltmeye devam edelim. Özellikle köşelerdeki trabzan sayılarına ve renk geçişlerine dikkat edelim. Dilerseniz bu şekilde ekran görüntüsü alabilirsiniz. Toplam 9 sıra örerek tam bir kare elde ettim ve yapmış olduğumuz karenin ölçüsü görmüş olduğunuz gibi 14 santimetre. Sizlerin kullanmış olduğu tığ numarasına, iplerin kalınlığına ve inceliğine göre buradaki sıra sayısı değişebilir. Önemli olan 14 santimetre olana kadar kareyi örmeniz olacaktır. Ve şimdi patiğin birleştirme aşamalarına geçelim. Ve birleştirmeyi yaparken burası patiğin ters yani iç kısmı içeride kalacak vaziyette ikiye katlayalım. Dış yüzü bu şekilde olmalı. Ve boğaz kısmı için yaklaşık 8 santimetrelik bir alanı boş bırakacağız. Arka tarafını dikeceğiz. Topuk bölümünde zikzaklar oluşturarak dikmeye devam edeceğiz. Ve parmak uçları için de yaklaşık 7 santimetrelik bir alan kalana kadar dikeceğiz. Daha sonra üçgen bir görüntü oluşturarak hem üst tarafı hem de alt tarafı dikerek patiği hazır vaziyete getirmiş olacağız. Evet, patiğin tüm dikim aşamalarını tamamladık. Şimdi iç kısmını dışarıya doğru çıkartalım. Ve patiğin taban bölümü bu şekilde olmuş oldu. Katladığımız zaman da görmüş olduğunuz gibi burası ön yüze geldi. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki örgü eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.